Bu video, Kürtler ve Kürdistan tarihine dair hazırladığım kapsamlı belgesel dizisinin ilk tanıtımıdır. Sadece ben değil, tüm Kürdistan zor durumda. Acilen ek destek gönderin. Kürtlerin memleket sınırları, okyanustan ayrılan Hürmüz Denizi kıyısından başlar, bir doğru çizgi üzerinde oradan Malatya ve Maraş şehirlerinin sonuna kadar uzanır. Kürtler, binlerce yıldır yaşadıkları toprakların yerli halkıdır. Ne kadar eskiye gidersek gidelim, ne kadar derine inersek inelim, Kürt kültürünün izlerini bu topraklarda görüyoruz. Medler ki onlara Kürt deniliyordu. Medler eskiden kendilerine Aryan diyordu. Evrenin derinliklerinden Kürdistan'ın dağlarına uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Kürtler ve Kürdistan tarihini anlattığım bu video dizisinin ilk bölümünde evrenin doğuşundan başlayarak galaksilerin, güneş sistemimizin, dünyanın ve nihayet Kürdistan'ın nasıl şekillendiğini, ülkemiz Kürdistan'ın nasıl oluştuğunu öğreniyoruz. Dünyamız, ülkemiz ve yaşamın kıymetini öğreneceğiz. Dünya ve Kürdistan ekosisteminin hassas dengesine odaklanarak doğayı korumanın önemini vurguluyoruz. Böylece ekoloji bilinci üzerine de düşünme fırsatı buluyoruz. Nitekim ahlaklı insan olmanın en temel şartı içselleştirilmiş ekoloji bilincidir. Ben Bedel Boseli, bu video dizisiyle sizi aylarca sürecek büyüleyici bir Kürdistan tarihi yolculuğuna çıkarıyorum. Kim bilir belki de yıllarca sürecek. İlk bölümde Kürdistan'ın nefes kesen coğrafyasının oluşumuna tanık olacağız. Bu kadim topraklardaki ilk insan izlerinin peşine düşeceğiz. Henüz yerleşik hayata geçmemiş insanların Paleolitik dönemde nasıl yaşadıklarını izledikten sonra insanlığın Kürdistan'da gelişerek Mezolitik döneme geçtiğine tanık olacağız. Ardından Neolitik devrim ile Kürdistan halkının tarımcılığı ve hayvan evcilleştirmeyi keşfederek yerleşik ve organize yaşam tarzını icat ettiğine tanık olacağız. Böylece Kürtlerin ataları Urfa, Mardin ve Amed, üçgeninde tüm dünya medeniyetinin altyapısını kurdu. Bu büyük dönüşümün öncüsü olan Mırazan kültürüne derinlemesine odaklanarak, bu toprakların medeniyet tarihinde oynadığı temel rolü hep birlikte keşfedeceğiz. Sonraki bölümlerde ise binlerce yıl boyunca Kürdistan topraklarında yerleşerek yaşamış farklı topluluk ve halkların bir araya gelerek Kürt ulusunu şekillendirdiğine şahit olacağız. Kürdistan neresidir diye merak edenler olacaktır. Binlerce yıl önce antik kaynaklarda Kardukya ve Kurti olarak geçen topraklardır Kürdistan. 1031 yılında Kürt Mervani Devleti Generali Payel'in Urfa cephesinden başkent Maya Farkin yani Silvan'a gönderdiği mektupta Sadece ben değil, tüm Kürdistan zor durumda. Acilen ek askeri destek gönderin. dediği yerdir Kürdistan. Kürt kral Mir Şerefeddin Bidlisi yani Şeref Han'ın 1597'de Şerefname adlı Kürt tarih kitabında Kürtlerin memleket sınırları, okyanustan ayrılan Hürmüz Denizi kıyısından başlar, bir doğru çizgi üzerinde oradan Malatya ve Maraş şehirlerinin sonuna kadar uzanır. şeklinde tarif ettiği geniş coğrafyadır Kürdistan. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit Han'ın haritasında Luristan'dan Diyarbakır'a yani antik Bakravend'e kadar uzanan toprakları işaret ettiği bölgedir Kürdistan.
İşte Kürdistan denilen bu ülke, Neolitik devrim ile dünya medeniyetinin doğduğu bu kadim coğrafyadır. Bedel Boseli adlı sayfa ve kanalımda yayınlanan bu Kürt tarihi video serisi ilerledikçe Kürt nedir? Kürtler kimdir? Kürtlerin ataları kimlerdir? Kürtçenin kökeni nereden gelir gibi konuları net bir şekilde öğreneceğiz. Tabii siz takipçilerimin desteğiyle. Gelin hep birlikte Kürt ulusunun oluşumu konusunda uzman bir etnograf olan, bu alanda otorite kabul edilen ve bilim kalitesi açısından dünyanın ilk 5 sırasındaki üniversitelerde tarih ve medeniyetler dersleri veren Profesör Doktor Mihrdad R. İzedi'nin görüşüne başvuralım. Kendisinden izin alarak onun sesini yapay zeka ile klonladım. Yani duyacağınız ses ona aittir. Doktor İzedi, antik, klasik, ortaçağ ve modern dönemlerden yaklaşık 20 dili bilmekte olup kadim tablet ve belgeleri orijinal dillerinden okuyabilmektedir. Örneğin, Kürt tarihi ile ilgili orijinal belgelerin yazılı olduğu Afrika'nın Swahili dili ve Endonezya'nın Malayga dilini dahi öğrenmiştir. Kürt tarihini orijinal kaynaklardan derinlemesine araştırabilmek için antik Sanskritçe, Asurca, Yunanca, Latince, Pehlevice, dillerinin yanı sıra Arapça, Osmanlı Türkçesi, Farsça, Rusça, Almanca gibi antik ve modern 20'ye yakın dili öğrenmiştir. Anlayacağınız üzere şimdi görüşlerini dinleyeceğimiz Doktor İzedi, Kürt ulusunun oluşumu konusunda 40 yıldır araştırmalar yapan bir otoritedir ve zirvede yer alan bir isimdir. Doktor İzedi, 2025 yılında yayınlanacak olan akademik bir referans kitabı Kürtler adlı kitabında tarih öncesi ve en erken teknolojik gelişmeler bölümünde özetle şöyle yazar: Kürtler, binlerce yıldır yaşadıkları toprakların yerli halkıdır. Bu yüzden Kürt tarihinin bir başlangıcı yoktur. Ne kadar eskiye gidersek gidelim, ne kadar derine inersek inelim, Kürt kültürünün izlerini bu topraklarda görüyoruz. Kürtler, kendi içlerinde zamanla gelişen bir halktır ve bu topraklara gelip yerleşen yeni insanları da kendilerine katmışlardır. Kürtler, sadece bir halkın değil, Kürdistan'a gelip yerleşen tüm halkların torunlarıdır. Örneğin, Hurri kültüründen olan Kaldi, yani Urartu, Guti, Mart, Zela, Kardu yani Karduçi gibi halklar, ayrıca Hint-Avrupa dilleri konuşan Aryanların kültüründen gelen Mitanni, Kassit, Kurti, Sagartaryan, Alan, Zelani, Sindi gibi halklar Kürtlerin atalarıdır. Ancak sadece bu halklar Kürtlerin ataları değildir, daha başka ataları da vardır. Günümüz Kürt kültürünün izlerini geçmişe doğru sürdüğümüzde Aryan, Hurri, Halaf, Mirazan, Zerziyan kültürlerindeki izlerini görüyoruz. Hatta Kürt kültürünün izlerinin 50 bin yıldan daha eskiye, Neandertal insanlarına kadar dayandığını görüyoruz. Görüyoruz ki Kürtler, hala binlerce ve on binlerce yıllık kültürlerini yaşamaya devam etmektedir. Doktor İzedi'nin belirttiği gibi, Kürt ulusunun kültürü ve etnik yapısı, tarih boyunca 5 ana kültürün birleşmesiyle şekillenmiştir. Başka bir deyişle, bu kültürleri geliştiren halklar Kürtlerin atalarıdır. Bu 5 kültür şunlardır. 1. 23 bin yıl önceki Zerzi kültürü toplulukları akademide Zerziyan denir. 2. 13 bin yıl önceki Mirazan kültürü toplulukları akademide Göbekli Tepe kültürü denir. 3. 8500 yıl önceki Halaf kültürü toplulukları. 4. 6000 yıl önceki Huri kültürü halkları. 5. 4000 yıl önceki Aryan kültürü halkları, yani Avrupa'dan gelip Kürdistan'a yerleşen Hint-Avrupalı halklar. Bu kültürler Kürt halkının tarihsel, sosyal ve etnik kimliğini şekillendiren temel unsurlardır. İşte bu kültürleri geliştiren halklar Kürtlerin atalarıdır. Bu grafikte beyaz renkli isimler Kürtlerin Hurri atalarının kollarıdır. Sarı renkli isimler Kürtlerin Aryan atalarının kollarıdır. 1. Kürtlerin Zerzi kültürü ataları 23 bin yıl önce. Günümüzden 23 bin yıl önce Kürdistan'ın Zagros dağlarında yaşayan Zerzi kültürü toplulukları olağanüstü bir hızla ilerleyerek tüm insanlığı medeniyete geçirmenin ilk adımlarını attı. Mezolitik dönem olarak da adlandırılan bu geçiş süreci günümüzden 13 bin yıl önceye kadar devam etti.
Sonraki videolarda bu süreci örneklerle detaylı bir şekilde anlatıyorum. Orijinal adı Kürtçe'de Zerzi olan bu kültürün adı, akademide İngilizcenin etkisiyle Zarziyan olarak yazılır. Buyurun sizin için Kürtçe kız ismi Zerzi. İki, Kürtlerin Mirazan kültürü ataları 13.000 yıl önce. Mirazan kültürü toplulukları 12.000 yıl önce Kürdistan'da dünya medeniyetinin ilk temellerini attı ve bu süreç 8.500 yıl öncesine kadar sürdü. Akademide bu kültüre Göbekli Tepe'de deniyor. 12.000 yıllık Mirazan kültürünün izleri günümüzde hala Kürt geleneklerinde yaşamaya devam ediyor. 8.500 yıl önce üzeri kapatılarak gizlenen bu inanç ve kültür merkezini Kürtler 2000'li yıllara kadar, yani günümüze dek ne olduğunu bilmeden ziyaret etmeye devam etti ve bu ziyaretlerle 12.000 yıllık geleneği sürdürdüler. Toprak altındaki gizli yapılar ortaya çıkarıldığında görüldü ki bu alandaki semboller ve çizimler Kürtlerin düzenlediği ritüellerle aynı anlam ve amacı taşıyor. Mirazan videosunda bu detayları ve örnekleri daha ayrıntılı anlatıyorum. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Mirazan kültürünü anlamanın yolu Kürt kültürünü derinlemesine tanımaktan geçiyor. Toprak altından çıkarılan Mirazan kültürünün sembolleri bugün hala Kürtler için kutsaldır. Bu tarih öncesi inanç ve kültür merkezinin gerçek adı şudur: Mirazan. Ancak Kürt dili ve kültürünü yok etmeyi amaçlayan asimilasyon politikaları amacıyla Göbekli Tepe gibi uydurma bir isim verildi. Bu isim değişikliği, yerli Kürtlerin dilini ve kültürünü asimile etme çabasının bir parçasıdır. Kürtçe, dilemek ve murat etmek anlamına gelen Mirazan adı, burada Kürtlerin en az 12.000 yıldır sürdürdükleri ritüellerin amacını yansıtır. Bu adı antik ve klasik dönem kaynaklarında da görüyoruz. Mirazan adını yok edip asimilasyon politikaları doğrultusunda buraya Göbekli Tepe adını vermek etik değildir, ahlaki değildir. Ulusların kadim dillerini yok etmeyi amaçlayan asimilasyon politikalarına karşı duran arkeologlar, akademisyenler ve kültürel miras savunucuları, Uluslararası Neolitik Kongre'de bu kültürün gerçek adını Mirazan olarak geri vermelidir. Bu hem bilimsel hem de insani bir sorumluluktur. Buyurun sizin için Murat anlamına gelen Kürtçe erkek adı Mıraz. Kürdistan'daki Zerzi kültüründen sonra dünya medeniyetinin temellerini atan Mirazan kültürü, Kürt kültürü ve ulusunun oluşumuna katkı sağlar. Ardından gelen Halaf kültürü ise hem dünya medeniyetini ilerletir hem de geçmişteki tüm Kürdistanlı kültürleri birleştirir. 3. Kürtlerin Halaf kültürü ataları 8.500 yıl önce. 8.500 yıl önceden 7.000 yıl önceye dek dünya medeniyetini daha da geliştiren ve baştan aşağı tüm Kürdistan'ı aynı kültür çatısı altında birleştiren Halaf kültürü halkları Kürtlerin atalarıdır. İnsanlık tarihinde bir ilk olan Halaf kültürüne ait dekoratif sırlı ve resimli çömlekler, antik dünyanın en zarif ve estetik eserleri arasında yer alır. Bu gerçeği her sanat tarihçisi ve arkeolog bilir. Ancak Kürtlerin atalarının 8.000, 9.000 yıl önce böylesine ince işçilikle bu eserleri nasıl ürettikleri hala bir sırdır. Dünya çapında sadece Yunanlar, Kürtlerin atalarından 6.000, 7.000 yıl sonra bu sanatsal ustalığa erişebilmiştir. Yunan çömlekleri bile zarafet ve incelikte Halaf çömlekleriyle ancak rekabet edebilmiştir. Ayrıca Halaf figürleri ve heykellerinin yüzlerindeki dövmeler bugün hala bölgedeki Kürt kadınlarının dövmeleriyle birebir aynıdır. Bu kültürel izler binlerce yıllık bir sürekliliği gözler önüne sermektedir. Bedel Boseli adlı sayfam ve kanalımda yayınladığım bu video dizisinde bu eşsiz güzellikteki eserlerin örneklerini sizlerle paylaşıyorum. 4. Kürtlerin Hurri kültürü ataları 6.000 yıl önce. 6.000 yıldan 4.000 yıl öncesine dek egemen olan Kürdistanlı Hurri kültürü halkları,
Kürtlerin ataları Hurriler büyük bedeller ve onurlu direniş sonucunda Kürdistan'ı özgürleştirdi ve dünyada ilk kez özgürlükçü devlet sistemi kurdular. Yaklaşık 20 eski ve modern dil bilen Profesör Doktor Mihdad Reizedi, binlerce yıl önceki orijinal belgeleri kendi orijinal dillerinde okudu. 40 yıllık bilimsel araştırmaları sonucunda ekranda gösterdiğim bu haritayı hazırladı. Haritada mavi renklerle gösterilen isimler, 3000 ile 6000 yıl önce yaşamış Hurri aşiretlerinin adlarıdır. İlginç olan, bu isimlerin bugün hala Kürt aşiretlerinin adları olarak varlığını sürdürmesidir. Hurriler, Kürdistan dağlarının yerlisiydi ve bu dağlardan geldiler. Haritada kırmızıyla işaretlenen isimler ise Kürdistan dağlarından göç ederek komşu bölgelere yerleşen Hurri aşiretlerini gösteriyor. Bu Kürdistanlı aşiretler göç ettikleri yerlerde komşu halkların ataları oldular. Diğer dünya ülkeleri diktatör ve despot yöneticiler yönetirken, 5000 yıl önce Kürtlerin ataları Hurrilerde her şehir kendi yöneticisini seçiyordu. Bu grafikte gördüğünüz beyaz renkli isimler, Kürtlerin atalarından Hurrilerin kurduğu bazı devletlerin adlarıdır. 5. Kürtlerin Aryan kültürü ataları 4000 yıl önce. Yani Kürtlerin Hint-Avrupa dilleri konuşan ataları. Şimdiye dek bahsettiklerime ek olarak, Kürtlerin bir diğer ataları da 4000 yıl öncesinden 1400 yıl öncesine kadar Kürdistan'da hem kültürel hem de siyasi açıdan egemenlik kuran Aryan halklarıdır. Hint-Avrupa dilleri konuşan Aryan halklar, bu kadim topluluklar, Kürt kimliğinin oluşumunda derin izler bırakmış, bölgenin kültürel ve siyasi yapısını yüzyıllar boyunca şekillendirmiştir. Aryanlar, ülkemizde güçlü medeniyetler inşa ederek, Kürdistan'ın tarihsel mirasını renklendirmiş ve Kürt ulusallaşma sürecini zirveye taşımışlardır. Bu grafikte sarı renkle vurguladığım isimler, Kürtlerin Aryan atalarının kurduğu medeniyetler, devletler ve konfederasyonlardır. Bunlar sadece birkaç örnektir, çok daha fazlası var. Bu ismin Kürtçesi Aryani olarak söylenir, ancak İngilizcenin etkisiyle akademide Aryan olarak söylenir. Kürtlerin Hint-Avrupa dilleri konuşan atalarından Med, Zelanid, Atropatene ve diğerleri kendi liderlerine Arya Berzan ünvanı vermişlerdi. Bu ünvan, Arileri yücelten anlamına gelir. Elimizdeki binlerce yıllık orijinal belgelere göre Kürtlerin atalarından biri olan Medler kendilerine Aryan diyordu. Kadim Yunan tarihçi Herodot, M.Ö. 430 yılında yayınlanan tarih kitabında şöyle yazar. Medler, tüm uluslar tarafından eskiden Aryan olarak adlandırılıyordu. Medlerin kendisi de uluslarının bu şekilde Aryan olarak adlandırıldığını anlatmaktadır. Ancak Kolhisli Medea, Atina'dan bu Aryanların yanına geldiğinde onların da isimlerini değiştirdi ve Med yaptı. Bundan sonra adı Aryan olan bu halka Med denilmeye başlandı. Binlerce yıllık orijinal tarihi belgelerde Medler için Kürttür ifadesi kullanılır. Örneğin 226 yılında Sasani İmparatorluğunu kurarak tahta çıkan 1. Erdeşir, savaşlarını anlatmak üzere katiplerine Karname-i Erdeşir-i Babekan adlı eseri yazdırır. Bu eserde Erdeşir'in sözleri şöyle kaydedilmiştir. Erdeşir büyük bir ordu ve silahlı kuvvetler topladı ve Kürtmed Şahı'na karşı savaşı yönetti. Medlerin Kürt olduğunu belirten bundan başka çok fazla orijinal kaynak mevcuttur. Örneğin bir diğer kaynak Korikoslu Heyton'un 1307 yılında yazdığı kitaptır. Heyton, Selahaddin Eyyubi'nin Mısır hükümdarı oluşunu anlatırken şöyle demiştir. Kürt denilen Medler, Mısır'ın yönetimini ele geçirdi. Böylece babası Medli, yani Kürt olan Selahaddin Eyyubi, Mısır'ın sultanı ve yöneticisi oldu. İran ülkesi ve medeniyetini kuranlar, Kürtlerin Aryan atalarından olan Medlerdir. Aslında İran adı Aryan ülkesi anlamına gelir. Sıra bu konuya geldiğinde orijinal belgeleri ekrana koyup açıklamalar yapacağım. Lütfen unutmayın, Aryan adı tarihi bir gerçeğe dayanır.
Bunu 20. yüzyılda ırkçılık amacıyla kullanılan ideolojik Aryan kavramıyla karıştırmayın. Bunlar farklı olgulardır. Evet, binlerce yıllık tarihi süreçte bütün bu kültür, topluluk ve halklar Kürdistan'da bir araya gelerek Kürt ulusunu ve Kürt kültürünü oluşturdu. Ben de Bedel Boseli adlı kanal ve hesaplarımda bu kadim Kürt ulusunun köklü kültürü ve tarihini anlatıyorum. Tabii sadece siz takipçilerimin verdiği ve vereceği destek ile. Sadece ben değil, tüm Kürdistan zor durumda. Acilen destek gönderin.